Orabox TV'den herkese merhaba. Saatlerle ilgili sohbetlerimize yer verdiğimiz köşemizin bugünkü konuğu motor sporlarıyla beraber anılan efsane marka Tag Heuer'in Türkiye distribütörü D-Saat'ten Burak Yavuz. Burak hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Bugün gerçekten çok önemli saatler var. Konuk olarak Doğru. Karşımızda duruyor. Ben çok heyecanlıyım. Tag Heuer'in müzesinden direkt bizim için gelmiş 4 tane saatle beraberiz. Ve bugün bu saatlerle ilgili senden bilgi alacağız. Evet. Aslında bu gelen ürünler Tag Heuer'in kendi müzesinde tuttuğu ve sadece Le Chaux-de-Fonds'daki merkezinde sergilediği ürünler. Ama son dönemde bir Museum in Motion konseptleri oldu. Gezici müze gibi. Süper. Biz de özel bir istekle aslında şu an aramızda bulunan bu iki ürünü getirttik. Bir tanesi zaten markayı bilenlerin de hatırlayacağı gibi 2017'deki Revival ürüne kaynaklık eden Otavia. Evet. Diğeri de hakikaten arkasında büyük bir yarış Formula 1 hikayesi barındıran Monza modeli. Monza. Her ikisi de benim özellikle Heuer Classics konusunda en sevdiğim modeller arasında yer alıyor. Bu durumda ilk başta yakın zamanda belki bir marka içinde ilk olan halk oylamasıyla seçilmiş Otavia'yı senden dinleyelim. Evet. Aslında Otavia kökeni itibariyle otomobil ve aviation kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Ve Otavia başta hem uçaklar hem de otomobillerde kullanılmak üzere konsol saati olarak çıkarılıyor. Yani yarışlarda aynı zamanda uçaklarda da kullanılması için. Sonrasında ise 62'de bir kol saati haline geliyor. Yine aynı kronograf mantığıyla bir kol saati haline geliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında 2016 yılında Jean-Claude Biver öncülüğünde ilk defa o zamana kadar, çünkü İsviçre saat sektörü çok böyle demokrasiyle bilinen bir sektör de değil. Doğru. İlk defa eski Heuer koleksiyonerlerine ve halka 16 tane orijinal First Edition Otavia modelinden birini dediğiniz gibi bir revival konseptiyle tekrar bir referans olarak üretmek istiyoruz diyorlar. O anketin sonucunda da bu 2446 modeli, yani Rindt olarak da bilinen bu model elimize geliyor. Zaten hani aslında yeni modeliyle tasarım anlamında neredeyse birebir aynı yeni modelimiz de burada. Rindt olarak anılmasının sebebi de evet, ilginç aslında bir hikayesi olduğunu biliyorum. Onu da dinleyelim senden. Aynen. Rindt olarak anılmasının sebebi Jochen Rindt diye 60'larda özellikle fırtınalar estirmiş bir Formula 1 pilotu var. Kendisinin kullandığı Otavia modeli. Rindt de 1970'te Monza pistinde, tuhaf bir tesadüf ama, Monza pistinde bir antrenman turunda geçirdiği bir kaza sonucu vefat ediyor. Sonrasında ama hani o döneme kadar topladığı puanlarla yine 70 yılının şampiyonu oluyor. İlk defa ve son defasında Formula 1'de de vefat etmiş bir pilota şampiyonluk ödülü takdim ediliyor. Rindt'in esinlendiği, yani o 16 ilk referanstan birinden esinlenerek 2017 yılında çıkarılan bu Otavia'da zaten yan yana baktığınızda da tasarım olarak neredeyse birbirinin aynısı. Evet, ya burada tabii ki çok daha modern materyaller kullanılıyor. Kesinlikle. Eski versiyona göre. Yeni bir mekanizma kullanılıyor. Ama atası öncülü olduğu zaten tüm çizgilerinden belli aslında. Ben hatırlıyorum, fuar alanında Tag Heuer'in fuar standında bu saatin fotoğrafını çekmiştik hep beraber ve Orabox.com'da sitede incelemesini ben yapmıştım. Gerçekten çok güzel bir saat. Revival ismini sonuna kadar hak ediyor. Kasa çapı ve bahsettiğim modern materyaller dışında tabii, biraz bir modernize ediliyor. Neredeyse hiçbir fark yok gibi. Bu saatlerin başarısından şunu çıkartmak mümkün mü Burak? Yani saat sektöründe meraklı kategorisinde olan insanların heritage, yani eski modellere, vintage modellere karşı bir ilgi alakası var. Doğru. Bence ve bu ne olursa olsun bu ilgi alaka bitmiyor. Yani firmalar bunun üzerine oynadıkları zaman sonuç itibariyle bu konseptte bir model yaptığında mutlaka seviliyor ve tutuluyor. Doğru. Bence bunun biraz vintage'ın tekrar gözde olmasıyla da bir ilişkisi var. Yani vintage modeller birden fazla markada birden fazla model. Gerçekten ama karakteri olan modeller. Evet, yani bir hikayesi olan, bir şey anlatan vintage modeller son dönemde, son özellikle 10-15 yılda ciddi bir ivme var vintage pazarında. Kesinlikle. Bununla beraber insanlar vintage'ı, markanın kimliğini, geçmişini daha çok keşfettiği için heritage adıyla çıkan, o geçmişe gönderme yapan modeller de haliyle daha popüler, daha sevilen modeller oluyor. Kesinlikle katılıyorum.
Daha popüler, daha sevilen dedin. Ben hemen Monza'ya geçmek istiyorum burada. Benim gerçekten çok sevdiğim bir saat ve karşısında orijinaline bakıyorum, revival'ına bakıyorum. Yine mükemmel bir reissue ile karşı karşıyayız. Bunun da hikayesini senden dinleyelim. Biraz Monza'dan bahsedeyim isterseniz. Niye Monza? Monza İtalya'nın en bilinen pisti. En zorlu pistlerinden biri. Çok hızlı bir pist, çok riskli bir pist. Son dönemde Formula 1'de defalarca yeni şikanların eklenmesiyle daha güvenli hale getirilmeye çalışıldı. Yaşamaya devam ediyor ama hala risk unsuru çok yüksek. Hala çok riskli. 20'lerden beri de yarış pisti olarak kullanılan bir yer Monza. Doğru. Farklı pistleri. 50'lerden itibaren de şu anda hali hazırda Formula 1'deki mevcut pistlerde en uzun süredir yarış yapılan pist Monza. Bunun hikayesi de aslında 71 ile 79 arasında Tag Heuer Ferrari Formula 1 takımının resmi sponsoru. Ve tüm Ferrari pilotlarına aslında altın bir Carrera hediye ediyor Jack Heuer. Carrera'nın arkasına da kan gruplarını yazıyor pilotların. Hani kaza durumunda, acil müdahalede. Çünkü saatler yarışlarda da kollarında. 1975 yılında da yine efsanelerden, Formula 1 efsanelerinden biri Niki Lauda Ferrari ile yarışıyor. Ve Ferrari ile hem kendinin hem de ortaklığının, yani Ferrari ortaklığının ilk şampiyonluğunu sezonun 13. yarışında Monza'da kazanıyor. Monza'daki bu zaferin ardından da sene şampiyonu oldukları için Jack Heuer bir sonraki sene Carrera kasasına çok benzeyen bir kasada ama PVD kaplı, tamamen siyah ve hala Tag Heuer'de kullanılan bu siyah-kırmızı kombinasyonunun öne çıkarıldığı bu Monza modelini Ferrari ekibine ve Niki Lauda'ya hediye ediyor. Bu aslında kendi zamanında da çok zaten sınırlı sayıda üretilmiş bir model. Evet, yani 84'e kadar bir ömrü var. Ama çok değişerek gidiyor. Bu ilk referanslar, yani 150-501'ler gerçekten çok az bulunan modeller. Doğuşundan 40 yıl sonra da 2016 yılında Tag Heuer bu sefer bu Monza'ya ithafen 40. yıl Revival saatini, yani yanında bulunan bu diğer Monza'yı çıkardı. Tabii ki yine sizin diğeri için de dediğiniz gibi. Bazı modernize unsurlar içeriyor. Mutlaka. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada bence Tag Heuer'in Monza'nın Revival için bu modeli seçmesi de çok yerinde bir karar olmuş. Çünkü gerçekten çok nadir bir model. Genelde saat severler Monza'yı Cushion Case dediğimiz minder tipi kasasıyla tanıyor. 90'lar sonu 2000'ler başında da evet, bende de var ondan bir tane ve bakıyorum şimdi Carrera'nın eliptik kasası içerisinde Monza'nın kırmızı renklerine sahip bir model. Üstelik de siyah PVD kaplamalı. Bence Revival için gerçekten çok yerinde bir seçenek olmuş. Aynen. Dediğiniz zaten genel saat çevreleri tarafında da takdir topladı. 2016 yılında bu Revival saati en iyi Revival altında Grand Prix'de ödül aldı. Evet, Cenevre'de. Doğru, hatırlıyorum. Bu arada işin ilginç kısmı, saat sektörünün belki de en majör, en prestijli yarışmasının içinde Revival diye bir seçenek, bir klasman var. Yani reissue, Revival konsepti artık İsviçre saat sektörüne o kadar entegre ki, o kadar içine işlemiş ki GPHG'nin bile içinde bununla ilgili bir belki klasman var. Belki de en prestijli bu konuda ödül veren kesinlikle. Kurumlardan ve yarışmalardan bir tanesi. Onda bile artık böyle bir revival dalgasını, yani bunu zaten tüm üreticilerin kabul ettiği ve biraz da beslendiği bir yer. Çünkü insanların markayla olan ilişkilerini konumlandırması için de çok keyifli. Kesinlikle. Bir markayı tanırken onun tüm hikayelerini bilmek. Yani Niki Lauda benim için kişisel olarak da çok sevdiğim, hatta o filmi bayıla izlemiştim Rush'a çıktığında. Evet, irade konusunda en saygı duyduğum Formula 1 pilotudur. Yani Nürburgring'de kaza yapıyor 76'da. 6 hafta sonra Monza'da tekrar yarışmaya başlıyor. Yani bu şampiyonluktan bir sene sonra Formula 1'e tekrar Monza'da dönüyor. Çoğu insan kariyeri bitmiştir diyor. İşte çektiği zehirli gazlar o kaza sonrasında falan. Ama 6 hafta sonra tekrar yarışa dönüyor ve sezonu ikinci olarak birinci olan James Hunt'ın 1 puan arkasında tamamlıyor. 6 haftalık bir hastalık ve yarışamama sürecinden sonra. Yani sportmenlik ve irade konusunda gerçekten müthiş bir duruş. Kesinlikle. Burak, çok teşekkür ederiz. Bu saatler için ben kendi adıma gerçekten çok heyecanlandım. Önümde resmen tarih duruyor. Motor sporlarına meraklı bir adam içinse gerçekten görsel bir şölen oldu. Ağzına sağlık, verdiğin bilgiler için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.